Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere omega 3'lere neden ihtiyacımız var? Bakın, omega 3'lere ihtiyacımız var mı demiyorum. Omega 3'lere ihtiyacımız var ama neden ihtiyacımız var? Bu sorunun yanıtını birlikte arayacağız. Omega 3 dosyası gibi bu videoyu düşünebilirsiniz. Omega 3'lere dair kafanıza takılan bütün konulara, kafanıza takılan bütün sorulara değinmiş olacağım. Gelin hep birlikte Omega 3 dosyasını açalım. Aslında omega 3 nedir demeden önce besinleri şöyle bir sınıflamak lazım. Makro besinler, mikro besinler. Bildiğiniz gibi makro besinler işte karbonhidratlar, yağlar, proteinler diye gruplandırdığımız 3 ana grubumuz var. Mikro besinler ise bu saydığım makro besinler içinde olan vitaminler, mineraller gibi bizim vücudumuzun temel yapı taşı olarak kullanılan mikronütriyentleri kastediyoruz. İşte bu makro besinler arasındaki yağları da biz kendi arasında doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırıyoruz. Doymuş yağlar katı formda genelde karşılaştığımız yağlar. Çünkü onlarda moleküler anlamda çiftli bağ olmadığı için, yani bütün böyle nizami olarak bir molekül yapısı olduğu için katı halde, oda sıcaklığında katı halde bulunabilirler. Ancak sıvı yağlar genelde doymamış yağlardır ve bunlar çiftli bağ yapısında olduğu için, moleküler yapısında çiftli bağları olduğu için düzensiz bir moleküler yapıdadır ve oda sıcaklığında genelde sıvı haldedir. İşte bu çiftli bağın olduğu karbon sayısına göre biz bunlara omega 3, omega 6, omega 9 diye sınıflandırıyoruz. Bunlar arasında bildiğiniz bazı yağlar da var. Örneğin omega 9'lara zeytinyağını örnek verebiliriz. Omega 6'ya ayçiçek yağını örnek verebiliriz. Omega 3'lere de işte balık yağını örnek verebiliriz. Şimdi burada genelde toplumda katı yağlar kötüdür ama sıvı yağlar iyidir gibi bir algı var. Yani her sıvı yağ iyi değildir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Omega 3'lerde, omega 6'larda, omega 9'larda sıvı ama ayçiçek yağı örneğin omega 6 yapısında sıvı olmasına rağmen sağlıklı anlamına gelmez. Omega 3 kaynaklarına değinmeden önce aslında omega 3 ve omega 6 dengesine değinmek istiyorum. Neden önemli bu? Çünkü omega 3'ler ve omega 6'lar aynı enzimlerle ileri işlemlere tabi tutulurlar. Yani bir dizi reaksiyondan sonra bazı son ürünlere vücudumuza dönüşürler. Ancak omega 3'ün ileri işlemlere tabi tutulmasıyla elde edilen moleküller vücudumuzda iyi şeylere zemin hazırlarken omega 6'dan üretilen maddeler vücudumuzda tam tersi kötü şeylere sebep olurlar. Ne demek bu? Aslında inflamasyon dediğimiz bir kavram var. Yani bizim elimizin, parmağımızın ucuna örneğin bir diken battığında orası ne olur? Kızarır, şişer, ağrılı bir yer haline gelir. Niye? Çünkü bizim bağışıklık hücrelerimiz oraya hücum ederler. Dışarıdan bir tehdit algılandı, vücudumuzun doku bütünlüğü bozuldu, orayı onarmamız lazım diye oraya hücum eden bazı aracı moleküller var. Biz bunlara stokinler diyoruz. İnflamatuar stokinler, yani vücutta inflamasyonu tetikleyen aracı moleküller diyoruz. İşte bu da bir inflamasyon. Bu lokal bir inflamasyon. Yani sadece parmak ucuna diken battığı için meydana gelen bir inflamasyonken işte bu inflamasyonun bütün vücudumuzda olduğu durumlar ve özellikle bunun devamlı olmasına biz işte kronik inflamasyon diyoruz. İnflamasyon, yani Türkçesi yangı olarak da Türkçeleştirdiğimiz, yani vücutta sürekli bir alarm halinin olmasına biz kronik inflamasyon diyoruz. İşte omega 6'dan oluşan moleküller vücutta sürekli kronik inflamasyonu tetiklerler.
Başka ne yaparlar? Damar tıkanıklığına sebep olurlar. Yani aterojeniktir. Ateron plaklarının oluşmasına sebep olurlar. Başka ne yaparlar? Vücutta ağrı duyusunun oluşmasına sebep olurlar. Başka ne yaparlar? Vücutta eğer bir tümör dokusu varsa o tümör dokusunun büyümesini tetikleyebilirler. Damarlarda sertleşme ve hipertansiyon gibi bazı şeylere sebep olabilirler. Bütün bu kötü şeylere omega 6'lardan oluşan moleküller sebep olur. İşte bunlara inflamatuar stokinler diyoruz. Yani vücutta sürekli inflamasyonu tetikleyen stokinlere biz inflamatuar stokinler diyoruz. Ama omega 3'ten oluşan stokinler ise tam tersi anti-inflamatuar, yani inflamasyon karşıtı, yani yangı karşıtı moleküller omega 3'lerin yolaklarından meydana gelir. Peki onlar ne yapar? İşte biraz önce saydıklarımın tam tersini yapar. Anti-inflamatuardır, anti-agregandır, yani pıhtılaşmayı önler. Anti-aterojeniktir, yani damar plaklarının oluşmasını engeller. Analjeziktir, ağrıyı engeller. Yani omega 3'ler doğal bir ağrı kesicidir. Vücuttaki birçok iyi şeyin de kaynağı, iyi şeye sebep olan stokinlerin de kaynağı omega 3'lerdir. Evet, bizim ağrı duyusuna da ihtiyacımız var. Bizim fizyolojik dozda inflamatuar stokinlere de, yani omega 6'lardan meydana gelen stokinlere de ihtiyacımız var. Neden? Elimize örneğin bir diken battığında ağrı duyusunun oluşması ve orada inflamatuar stokinlerin görev alması lazım. Veya vücudumuzda bir savaş durumu olduğunda, bir bakteriye karşı, bir virüse karşı savaş durumu olduğunda da vücudumuzda fizyolojik olarak bu inflamatuar stokinlerin görev alması lazım. Ancak işte bu fizyolojik denge bozulduğu takdirde, yani iyi ile kötü arasındaki bu denge bozulduğu takdirde vücudumuzda istenmeyen birçok reaksiyon meydana geliyor ve kronik inflamasyona zemin hazırlıyor. İşte günümüzde de aslında omega 3 almıyoruz, evet, alamıyoruz, evet. Alamıyor olmamızdan daha çok temel problem maruz kaldığımız aşırı miktardaki omega 6 maruziyeti. Bir çay kaşığı ayçiçek yağının karşılayacağı kadar bir omega 6 bizim için yeterliyken biz bunun kat kat daha fazlası bir omega 6'ya maruz kalıyoruz. İşte sabah çoğu zaman bir poğaçayla kahvaltıyı geçiştirdiğimizde poğaçanın içinde de ayçiçek yağı veya margarin bulunuyor. İşte öğlen yediğimiz yemekte de ayçiçek yağı bulunuyor. Akşam yediğimiz yemekte de ayçiçek yağı bulunuyor. Ancak şöyle gece yatmadan önce kendinizi bir sorguladığınızda bugün omega 3 namına benim boğazımdan bir şey girdi mi diye sorduğumuzda çoğu günler maalesef 0 omega 3 boğazımızdan girdiğini görüyoruz. Eski çağlarda işte bu omega 3 omega 6 oranı, ki orada işte Eskimoğullarda örneğin balık tüketimi ciddi yer tutarken bu omega 3 omega 6 oranı 1'e 2, 1'e 3 gibi bir orandayken günümüzde modern toplumlarda bu oranın 1'e 50'ye kadar çıktığı gösterilmiş. Hatta Amerika gibi fast food beslenmenin daha da şiddetli ve yaygın olduğu ülkelerde 1'e 70'e kadar bu oranın çıktığı gösterilmiş. Yani boğazımızdan bir birim omega 3 giriyorsa 50 birim omega 6 giriyor. Biz bu bozulan omega 3 omega 6 dengesini ancak dışarıdan omega 3 alarak, yüksek doz omega 3 alarak kapatabiliriz. Peki bu omega 3'ü doğal yollardan alamaz mıyız? İlla ki balık yağı mı kullanmamız gerekiyor? Gelecek kısımda da gelin ona değinelim. Şimdi omega 3 kaynaklarına bakacak olursak öncelikle omega 3'leri de kendi arasında sınıflandırıyoruz. ALA dediğimiz bitkisel kaynaklardan gelen omega 3 formu varken bir de EPA ve DHA dediğimiz iki farklı omega 3 türü daha var. Temelde de vücutta bunlar etkili ve reaksiyonlarda görev alan omega 3'ler. EPA genelde kalp damar sağlığı ve genel vücut sağlığında etkiliyken
DHA ise beyin ve göz sağlığı üzerinde etkili olan omega 3 çeşidi. Şimdi ALA dediğimiz, en başta ALA diye isimlendirdiğimiz omega 3'ü ceviz, keten tohumu, chia tohumu gibi bitkisel kaynaklardan alabilmekteyiz. Ancak burada şöyle bir handikap var. Bakın altını çizerek söylüyorum. ALA'nın sadece %2, %5 kadarı vücutta EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. Maalesef bazen şöyle popülist söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Günde bir avuç ceviz yeseniz günlük omega 3 ihtiyacınızı karşılarsınız. Balık yağı kullanmanıza gerek yok. Balık yağı kullanmanız gerekiyor diyenler size yalan söylüyor gibi popülist söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Ancak siz günde avuç avuç ceviz de yeseniz bunun sadece %5'i, maksimum oranda %5'i EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. EPA ve DHA'nın kaynağı ise hayvansal kaynak. Yani balıktan biz bunu alabiliyoruz. Bir miktarda kril dediğimiz bir deniz kabuklusu olan, küçük bir ataç boyutunda deniz kabuklusu olan kril yağından da bir miktar EPA ve DHA alınabilmekte. Şimdi burada da şunun altını çizmek istiyorum. Haftada 2 gün balık yerseniz de yine balık yağına gerek yok gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Evet, haftada hiç balık yememektense bir gün veya 2 gün balık yemek daha iyidir. Yani 1 sıfırdan büyüktür. Ancak bir önceki kısımda ne demiştim? Problem omega 3'ü alamıyor olmaktan çok maruz kaldığımız aşırı omega 6. Bu omega 6'yı baskılayabilmek için dışarıdan işte balık yağı kullanmak şart. Haftada 2 gün balık yesek bile kaliteli balığa ulaşmak, işte yağlı, EPA ve DHA değeri yüksek balığa ulaşmak da günümüzde bir problem. Ayrıca zaten yaz günlerinde balık tüketimi daha da kısıtlanıyor biliyorsunuz. Türk halkı olarak kışın daha çok balık yiyoruz ama yazın balık tüketimi zaten kısıtlı. Bu nedenle yazın özellikle omega 3 kullanımı daha da elzem hale geliyor. Hatta şu sorulur: yazın balık yağı kullanılır mı? Yazın balık yağı kullanmaya gerek var mı? Evet, kullanılır. Hatta tam aksine yazın balık tüketimi de zaten kısıtlandığı için balık yağına olan ihtiyacımız daha da artar. Bu nedenle evet, doğal kaynaklar olsa da işte hayvansal kaynaklar EPA ve DHA almak için, bitkisel kaynaklar yine bitkisel omega 3 almak için doğal kaynaklar olsa da maruz kaldığımız bu aşırı omega 6'yı dengeleyebilmek için dışarıdan omega 3 kullanımı önemli. Peki omega 3 takviyesi kullanmaya karar verdik. Omega 3 bize nerede fayda sağlıyor? Gerek doğal kaynaklardan aldığımız, gerekse takviye olarak aldığımız omega 3'ler bizim için nerede gerekli? Öncelikle ne demiştik? DHA beyin ve göz sağlığında önemli. Dolayısıyla hem okul dönemindeki gençlerin beyin ve göz sağlığını desteklemek için hem normal popülasyonda yine beyin ve göz sağlığımızı desteklemek ve Alzheimer, demans gibi problemlerden korunmak için veya gözle ilgili bazı problemlerden korunmak için DHA bizim için çok önemli. EPA ise yine kalp damar sağlığı için, kronik inflamasyon için. Ne demek kronik inflamasyon? Aslında günümüzdeki birçok diyabet gibi, kolesterol sorunu gibi birçok hastalık kronik inflamatuar hastalıklar. Bu anlamda genel sağlık faydası için EPA da oldukça önemli bir omega 3 çeşidi. Yine özellikle gebelikte bebeğin beyin ve göz sağlığının gelişimi için DHA oranı yüksek bir omega 3 kullanmak önemli. Ayrıca omega 3'ler postpartum depresyon dediğimiz lohusa dönemindeki doğum yaptıktan sonraki dönemde meydana gelen depresyondan da koruyucudur. Annenin doğumdan sonra da emzirme dönemi dahil omega 3 kullanımına devam etmesi gerekmekte. Yine hipertrigliseridemi yani trigliserit yüksekliği durumunda da biz özellikle 2 gram üzerinde
omega 3 kullanmamız gerekiyor. Yine kalp kılavuzları da 2 gram üzerinde omega 3 kullanımını trigliserit yüksekliğinde önermekte. Yine diyet yapılan dönemde omega 3 kullanımı önemli. Hem tok tutma anlamında hem yağ kaybı, yağ yakma anlamında omega 3'lerin diyet ve egzersiz döneminde de faydaları yapılan birçok çalışmada gösterilmiş ve kanıtlanmıştır. Peki omega 3 kullanmaya karar verdik. Omega 3 seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin gelecek kısımda da buna değinelim. Şimdi omega 3 seçerken dikkat etmemiz gereken bazı kriterler var. Nedir o? Öncelikle içerisindeki omega 3'ün miktarı. Bakın iki takviye olabilir. A takviyesi, B takviyesi. İkisinde de 1 gram balık yağı olabilir. Üzerinde de ikisinde de 1 gram balık yağı var yazabilir ikisinde de. Ancak arkasını çevirip içerisindeki omega 3 miktarına baktığınızda birinde 1 gramın 700 miligramı yani %70'i EPA ve DHA iken birinde sadece 150-200 miligramı yani %20'si omega 3 olabilir. Yani kalan 800 miligramı o 1 gram balık yağının kalan 800 miligramı bir nevi hiçbir işe yaramayan bir yağ almış olabilirsiniz. Bakın ikisine de baktığınızda 1 gram balık yağı yazıyor ama total omega 3 miktarı, total EPA ve DHA değerine özellikle bakmak lazım. İkincisi balık yağının da kendi arasında formları var. Trigliserit form, etilester form gibi. Etilester form sentetik bir form olduğu için doğal form trigliserit formdur ve balık yağı seçerken özellikle trigliserit formda olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de tabii fosfolipid formda olan kril canlısından elde edilen kril yağı da bir omega 3 kaynağıdır. O da yine güzel formlardan bir tanesi. İleride kril yağını ayrı bir video olarak belki paylaşırım. Ama burada kril yağı da fosfolipid yapısıyla güzel formlardan bir tanesi. Şimdi ne dedik? Balık yağında trigliserit form olması gerekiyor. Üçüncü kriter küçük balıkların gövdesinden elde edilmiş bir balık yağı olması bizim için önemli. Ne sağlıyor bu bize? Eğer büyük balıklardan elde edilirse bunlar bildiğiniz gibi okyanuslardan elde ediliyorlar ve okyanuslarda da ağır metal ve civa artığı riski söz konusu. Küçük balıklar bu anlamda daha güvenilir, zararlı maddelere maruz kalma bakımından karaciğerden değil de gövdeden elde edilen bir balık yağı kullandığımızda da bu anlamda kendimizi güvene almış oluyoruz. Dördüncüsü kullandığımız balık yağının evet küçük balıkların gövdesinden elde edilse bile bazı güvenlik kriterlerini karşılaması lazım. Nedir bu? İşte IFOS sertifikası olabilir. International Fish Oil Standards dediğimiz Kanada merkezli bağımsız bir kuruluş. Dünyadaki balık yağlarını inceleyerek ağır metal ve civa artığı içermediğine dair sertifika veren bir kuruluş. Ya kullanılan ham madde IFOS sertifikasına sahip olması lazım ya da bitmiş ürün olarak bitmiş ürün analizi yapılmış ve bitmiş ürünün IFOS sertifikası olması lazım. Bir diğer kriter de GOET kriterleri. Yine güvenlik kriteri anlamında kullandığımız balık yağının ham maddesinin de GOET kriterlerini karşılaması gerekiyor. Bir diğer kriter ise kullandığımız balık yağının ambalajı da önemli. İşte güneş ışığıyla temas etmeyecek şekilde bir ambalaj olması, mümkünse blister yapısında olması. Çünkü bu oksitlenme anlamında veya işte birbirine yapışma veya patlama riskine karşı diğerlerini de etkilememesi anlamında dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Peki ne kadar omega 3 kullanalım? Aslında genel sağlık faydası için biliyorsunuz benim her gün kullanılması gereken takviyeler diye
her ortamda söylediğim işte omega 3, magnezyum, D vitamini, K2 vitamini, bunlar her gün almamız gereken bir ihtiyaç. İşte genel sağlık faydası için ben kullanmak istiyorum. Yolum hasbelkader Mustafa Bey'in videosuyla kesişti ve maruz kaldığım omega 6'nın farkına vardım. Ve bunu dengelemek için ben genel sağlık faydası için omega 3 kullanmak istiyorum diyen, herhangi bir kronik hastalığı olmayan biriyseniz günde 1000 mg omega 3 değerini yakalamak lazım ve 1000 mg omega 3 kullanmak lazım. Ancak kronik bir hastalığınız varsa, kalp damar hastalığı için bir risk faktörünüz varsa veya trigliserit yüksekliği, kolesterol yüksekliği gibi bir probleminiz varsa günlük 2 gram omega 3'ü yakalamak gerekiyor ve öneriliyor. Omega 3'leri tok karna kullanımını öneriyoruz. Yağ olduğu için yağlı bir besinden sonra, yağlı bir öğünden sonra emilimi daha da artacaktır. Bir diğer en çok sorulan soruyla da videomuzu noktalayalım. Omega 3'ler bildiğiniz gibi kan sulandırıcı etkisi var. Zaten videonun ilk kısmında da ne demiştik? Antiagregan, pıhtılaşmayı engeller. Dolayısıyla kan sulandırıcı kullananlarda acaba omega 3 bir yan etki yaratır mı diye bir soru işareti olabiliyor. Biz omega 3'ün kan sulandırıcı etkisini, yani ciddi anlamda kan sulandırıcı etkisini çok yüksek dozlarda görmekteyiz. Yani 3 gram ve üzeri dozlarda görmekteyiz. Dolayısıyla günde 1000 mg yani 1 gram omega 3 kullanımıyla veya 2 gram omega 3 kullanımıyla biz kan sulandırıcılarla bir etkileşim çok görmemekteyiz. Omega 3'ün bu kan sulandırıcı etkisi de özellikle post-Covid döneminde bizim için bir avantaj. Bildiğiniz gibi medyadan da takip etmişsinizdir. Covid vücutta pıhtılaşmayı tetikleyen bir hastalık. Sürekli bir antiagregan, sentetik bir antiagregan kullanmaktansa günlük hayatında zaten omega 3'ü dahil etmiş bir kişi de doğal olarak aslında küçük dozda bir kan sulandırıcı, halk arasında kan sulandırıcı olarak tabir edilen bir şey kullanmış oluyor aynı zamanda. Doğal yoldan antiagregan etkiden faydalanmış oluyor. Bu da bizim için yine önemli bir artı. Sonuç olarak omega 3'lerle ilgili en önemli noktalara değinmiş olduk. Omega 3 nedir? Omega 6 nedir? Omega 3, omega 6 dengesi nedir? Ve burada maruz kaldığımız aşırı omega 6'dan kaynaklı olarak bizim omega 3 almamız gerektiği, omega 3 kaynaklarına değindik. ALA ve EPA ve DHA diye formları olduğundan, ALA'nın sadece %2, %5'inin EPA ve DHA'ya dönüşebildiğinden, dolayısıyla balık yağı kullanmamızın elzem olduğundan bahsettik. Omega 3 seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve günlük ne kadar omega 3 kullanmamız gerektiğine de değinmiş olduk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Oradaki bilgilendirici postlardan da faydalanabilirsiniz. Yine kafanıza takılan soruları da bana Instagram üzerinden DM olarak iletebilirsiniz. Ayrıca tüm podcast ortamlarında Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'lerde de Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım serisinde bu videoları ve başka içerikleri de podcast olarak dinleyebilir. İş yaparken, aracınızda yolculuk yaparken veya spor yaparken de bu bilgileri kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.